sevgili misafirler, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Daha önce böyle YouTube kanalında Alevi Kanaat Önderimiz Mehmet Güven hocamızla çok programlarımız oldu. Farklı konularda bilgi edindik, bizi aydınlattı ama bugün bu buluşmanın amacı tabii Suriye'de rejim düştü. Rejim düştükten sonra o bölgede yaşananlar. Özellikle Alevi toplumunun bazı endişeleri var. Orada işte üzerlerine çok farklı baskılar yapılacak, katledilecekleri yönlerinde böyle dedikodular var. Bu anlamda da Sayın Hocam orada yaşanan sıkıntıları dile getirmek, beklentilerini ifade etmek üzere bugünkü bu programı organize etti. Tabii bir konuğumuz var. Konuğumuz da Uluslararası Strateji Politika Öğretme Merkezi Genel Başkanı Sayın Muhammed Taha Gergerli Hocam. Taha Gergerli Hocam bu bölgede çok ciddi çalışmalar yapan, Türkiye'de Alevilik üzerine önemli araştırmalar yapan ve bunu merkez olarak raporlaştırıp ilgili yerlere sesini duyurmaya çalışan çok kıymetli, değerli bir araştırmacı büyüğümüz, eski siyasetçilerimizden. Ama şu anda da hassas bir kurumun, Türkiye'de hassas gerçekten işte uluslararası strateji ve politikalar üretme açısından Orta Doğu'da yaşananlar, Avrupa'da yaşananlarla ilgili önemli çalışmalar yapıp bu çalışmaları dillendiren ve olması gerekenleri yalın bir dille anlatan ki USPUM'un misyonu da bu tarzda diye biliyorum. Çalışmalar yapan bir hocamız ve Alevi Kanaat Önderimiz Mehmet Güven hocamızla bir araya gelmek istedi. Alevilerin sorunlarını dinlemek istedi. Hocam da bu sorunları sizlerin nezaretinde Taha hocamla birlikte baş başa istişare edip sonuç çıkarttık. Bu sonuçta ümit ediyoruz ki Suriye'de özellikle Laskiye bölgesinde ve o çevrede yaşayan Alevilerin sıkıntısız bir şekilde, gönülleri rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için sağlanacak ortamın ön sesi olur diye düşünüyorum. Bu arada Sayın Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Alevi Kanaat Önderimiz Sayın Mehmet Güven de burada. Sayın Hocam öncelikle ben sizinle ilgili bu bölgede yaptığınız çalışmalar, Alevilerle ilgili yaptığınız çalışmalar, bu çalışmaların sonuçları ve Hatay, Adana, Mersin bölgesindeki Alevilerle ilgili kısa bir düşüncenizi almak istiyorum. Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, değerli baylar ve bayanlar, gönüldaşlar, Mehmet Güven abimin böyle samimi gönüldaşları varken yani hiçbir şey yolda kalmaz. Allah razı olsun. Hocamın gerçekten derdi büyük. Büyük davası var. Bu davasının biz de takipçisiyiz. Ve o samimi davasında arkasındayız. Diyor ki, Türkiye'de Türk Devleti'nin içinde yaşayan toplumlar olarak hiçbir mezhebi farklılık göstermeksizin kardeşçe yaşayalım. Ve mezhebi ve dini istismar edenlerle de mücadele edelim. Ya eyyühennas, ey insanlar, insanlara değer vermek anlamında insanın değerini bilelim. Allah razı olsun. Biz de Hatay, Adana, Mersin bu bölgede ve Anadolu'da Türkmen Aleviliğiyle Arap veya Nusayri Aleviliğini izliyoruz, gözlüyoruz ve de istifade etmeye çalışıyoruz. Hocamla da derin bir dost olduk. İstişarelerimizde sürekli bizi aydınlatıyor. Birçok meselede hem öğreniyoruz hem de ülkemiz için, civar ülkeler için, insanlık için ufuklar çizmeye çalışıyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. İnşallah yakınımızdaki Suriye'de bu gelişmelerle beraber üzerimize önemli görevler düşüyor. Bu görevler nedir? İnsanımızı ve insanı korumak, kollamak. Birisi zulüm yapmışsa o zulme ortak olup karşı zulmü meşrulaştırmamak. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bunun için en büyük mücadeleyi bir ehli sünnet veya ehli beyt, ikisi de aynı, iki kardeş olarak bunun karşısında mücadele edeceğiz. Böyle bir şey varsa bunun mücadelesini hep beraber yapacağız. Buna inanıyoruz. Bugün için varız. İnşallah
2 tane devletimiz oldu. Veya bütün İslam ülkelerinin devletleri bizim devletimiz. Ama zalimler başta olabilir. Onların zulmü olabilir. Biraz önce hocam bir şey söyledi. Esad zulüm yaptı. Benim de başıma $1 milyon bir ödül koydu. Ama Genelkurmay Başkanı Sünniydi. Birçok bürokratı Sünniydi. Yani bir gruba bu suçlamayı yapıp böyle bir zulme meydan vermek olmaz. Doğru, biz de aynı şeyi savunuyoruz. Zalim olmamak gerekiyor. Zalimle de mücadele etmek gerekiyor. Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleyi beraber vereceğiz. Hem ülkemiz için hem komşularımız için. Orada hakkı, doğruyu nasıl destekleyeceksek hep beraber destekleyeceğiz. Allahü alem 1-1,5 milyon Nusayri Alevi var Türkiye'de. Öyle mi hocam? Hemen hemen, evet, doğrudur. Böyle bir rakam aldık. Türkiye'de yaşayan insanlar Türkiye'de Nusayri olduğunu bilmiyor. Şu topluluğu bilmiyor. İnanın bilmiyor. Bunu bugün buradan haykıracağız. Biz de buradayız. Biz de o zulmün arkasında değiliz. Ama yeni yapılacak bir zulmü de istemeyiz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sayın Hocam hoş geldiniz. Aramızda olmanızdan mutluluk duyduk. Sayın Hocama dönmek istiyorum. Hocam o bölgede tabii size çok telefon geliyor, bilgi geliyor. Bu anlamda son süreçte orada yaşananlar ve beklentilerle ilgili birkaç cümle alsak sizden. Sayın arkadaşlar, ilk önce Sayın Hocamız Muhammed Bey bizi buraya gelmekle, teşrif etmekle bizi onurlandırdı. Hoş geldiniz hocam diyorum. Ve bütün sizinle gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Tabii çok iyi bir konuya değindiniz. Eğer biz zalim zulüm yapıyorsa gelecek olan rejim gideni aratmasın. Giden rejim zulüm yapmıştır. Ama gelecek rejim de zulüm yaparsa o zaman gideni de aratır. Böyle bir şey istemiyoruz. Biliyorsunuz herkese, bütün dünyaya sesleniyoruz. Bakın, Orta Doğu yanıyor. Yıllardan beri yanıyor. Olaylar gittikçe büyüyor. İşte bu olayların burada daha fazla büyümemesi için, daha fazla savaşlar, katliamlar olmaması için devlet bizi duysun. Burada Orta Doğu'da olan biliyorsunuz Suriye. Bakın Suriye ismi her zaman kalıcıdır. Hekimler, padişahlar gider gelir ama Suriye ismi kalıcıdır. İnsanlar değişebilir ama isim kalıcıdır. Şimdi bakın, burada Orta Doğu'da rejimin gitmesiyle başka rejim geldi. Bizim isteğimiz gelen rejimden bu katliamları durdurması, katliam yapması doğru değildir. Bakın en son zamanlarda tabii Esed gitti. Ben ayrıştırıcı bir kelime konuşmuyorum. Bakın Esad gitti, başkası geldi. Yarın bu gider, başkası gelir. Mühim olan gelen insan adaletli olacak. Gelen insan barıştırıcı olacak. Gelecek olan insan zulüm yapmayacak. Bakın devletimizde, vatanımızda Esad gittikten sonra sayın bakanlarımız, devletimiz oraya gitti. Oraya gidişle ne yaptı acaba? Ne oldu? Yani bütün dünyaya, başka dış güçlerine bir gözdağı verdi. Bakın biz de buradayız. Biz burada varız. Biz vatanımızın, devletimizin arkasındayız. Sayın bakanlarımız gittiler. Emevi Camisi'nde namaz kılındı. Ama bizim de onlardan istediğimiz Hazreti Resulullah'ın torunu olan orayı da ihmal etmelerini istemiyoruz. Orayı da ihmal etmesinler. Benim görüşüm, söyleyişim budur. Bakın Esed'in rejiminde Genelkurmay Başkanı, Başbakan, Sünni, bir sürü bakanlar, Hristiyanları vardı, Şiileri vardı, Alevisi vardı. Bunlar bakanlar arasında. Zulüm yapmış ve yapmamış olabilirler. Ama zulüm yapmış olarak öyle görüyoruz. Sednaya bu hapishanesini gördükten sonra bu yapılan zulümler kim yapmış olursa olsun, Sünni de olsun, Alevisi de olsun, Türküz de olsun, Şiizi de olsun, Hristiyanı da, Yahudisi de bu zulmü yapmışsa bu ne Allah kabul eder,
Ne din kabul eder, ne Tevrat, ne Zebur, ne İncil kabul eder. Böyle zulümlere biz karşıyız ve bu zulümü yapan kişilere de kınıyoruz. Nusayri Alevilerle odaklanıp günah keçisi olarak gösterip onlara zulüm yapmak bu kabul edilemez. Biz bunun karşısındayız. Ama zulüm yapan adaletli bir şekilde hüküm giysin. Adaletli bir şekilde yargılansın. Bizim derdimiz buradan bütün olan katliamlar Aleviler hakkında olsun, Hristiyanlar hakkında olsun. Hangi mezhepten Türk, Sünni karşılarında kim zulüm yaptıysa, hangi rejim geldiyse yaptıysa o rejimi kınıyoruz. Bir arkasında değil önünde duruyoruz. Biz bu zulmü kabul etmeyiz. Buradan da gelen şimdi rejim, mesela Muhammed Colani, Ahmet Colani, ona seslenmek istiyorum. Tamam, bu rejim gitti. Sizden de istediğimiz geçen rejimi aratmamak şartıyla bu rejime iktidara geldiniz. Bir nimet verildi bu. Bu nimeti iyi kullanmaya bakın. Eğer bu nimeti iyiye kullanmayıp da zulmedersiniz, nasıl Esad rejim gittiyse siz de gitmeye mahkum olacaksınız. Bunu bilin. Hiçbir zalim hiçbir zaman için tutulmamıştır, yok olmaya mahkumdur. Burada Hazreti İskender Zülkarneyn'in meşhur bir kelimesi var. Allah sana bir nimet verdiyse aklınla idare etmeye bak. Eğer sen bu nimeti aklınla idare etmezsen bu nimeti senden alır, asi olursun. Mehmet Colani'ye de sesleniyorum, bu iktidara gelenler. Asi olmayın. Siz diyorsunuz Beşşar el-Esad zalim diktatör. Onun gibi siz de asi olursanız bunu bilin, siz de gidersiniz. İskender Zülkarneyn'in kelimesi var. Meykul yebini Adem. Colani'ye ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum. Kal eskene Allah atek bin ni'meten bil akıl dariha tara'l maasi biz zevlin na'ami. Asilik yaparsan bu nimet gider, zulüm yapar rejimi nasıl mahkum ederse sen de mahkum olursun. Onun için bizim istediğimiz adaletli bir rejim olsun, ayrıştırıcı bir rejim olmasın. Bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Türktür, bu Kürttür. Yaparsak biz de yok olmaya mahkum oluruz. Çünkü Armageddon kapısı sahası açıldı. Biz burada Alevi, Sünni, Türk, Kürt birbirimizi öldüreceğimiz yerde hemen birlik, beraberlik olalım. Çünkü dış güçler bizim hududumuz oldu. Ben bütün dünyayı uyarıyorum. Bütün insan alemine sesleniyorum. Zulüm insan alemine yakışmaz, insan olana. Onun için birlik, beraberlik olalım. Gelecek olan belaları vatanımıza İslam'ı yok etmek için çalışanları karşısında duralım. Şimdi gelecek olan kişiler bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Kürttür, bu Şii'dir. Onu düşünceyle gelmiyor. Buraya İslam alemini yok etmeye geliyor. Onun için İslam aleminin yok olmasını istemiyorsak Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle birlik, beraberlik yapmamız lazım. Bir an önce bu sağlanması lazım. Biz bunlara karşı koymamız lazım. Biz burada birbirimizi yiyoruz, onlar orada seyrediyorlar. Rahatça bize girmeleri için. Ama bütün dünyayı da uyarıyorum. Bunu herkes bilsin. Biz bu çağrıyı yapıyorsak katliamlar olmasın. Ben bir Türk vatandaşı olarak, Müslüman olarak, Alevi bunu bilsin herkes. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Adam kesiyorlar, baş kesiyor. Bunu bilsinler. Benim kimseden korkum yok. Kimseden. Siz de korkmayın. Bunu bilin. Bizim korkumuz yok. Endişemiz de yok. Onlarda da bunu yapmayın diye ricamız da yok. Bunu bilsin. Biz rica etmiyoruz. Sadece insanlık çağrısı olarak yapıyoruz. Biz de bütün vatanımız istihbaratı da, kolluk kuvvetleri de bizi sınamasına gerek yok. Bunu bilsinler, biz bu vatanın çocuklarıyız. Aleviyiz, İslam'ın özüyüz, Türk, Sünni, biz burada kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi bozacak kim olursa olsun bunu bilsin, biz onların karşısında dururuz. Biz vatanı ihanet etmeyiz. Biz vatanımıza, devletimize sadık insanlarız. Bunu herkes bilsin. Hazreti Mevlana Ali dedi, vatanı sevmek imandandır. Biz bu vatanın çocuklarıyız.
Vatanımıza da devletimize her zaman sahip çıktıysak yine de sahip çıkmaya devam edeceğiz ve biz vatanımıza, devletimize isyan etmiyoruz ve etmeyiz de. Sadece madem ki bakanlarımız oraya gidişiyle çok güzel büyük gözdağı dış güçlere karşı. Biz de buradayız. Biz buradaki insanları da yedirmeyiz. 2 vatanımız oldu. Suriye'de bizim devletimiz. Türkiye'de bütün devletimiz. İslam alemi bizim hocamızdır. Hepimiz bizim devletimizdir. Onun için istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Bakanlarımızdan oradaki katliamı sadece bir kesime günah keçisi gösterip bunları katliam yapılarına karşı durdurmalarını istiyoruz. Ve bunları yapan kim olursa olsun kınıyoruz. Bunu herkes sesimizi duysun. Bunu biletmek için, söylemek için buraya toplandık. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii oradaki siyasi mevcut yapının siyasi bir kararı değil ama oradaki grupların işte bunu malzeme olarak kullanıp Esed'in Alevi olmasından kaynaklı olarak o bölgedeki Alevilere yönelik böyle farklı düşünceleri doğuyor. Tabii bu siyasi değildir. Siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Oradaki kurulan hükümetin ya da kurulacak yapının nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Sizin tavsiyeleriniz, öngörüleriniz nedir? Bu konuda bir şeyler almak istedim. Estağfurullah. Evet. Şimdi gelen arkadaşlar Türkiye'nin desteğini almışlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bizim tarihimizde biliyorsunuz Anadolu'ya gelişimiz, ilk önce Suriye'ye gelmişiz. Suriye Selçukluları diye bir devlet kurulmuş. Hep beraber orada buluşmuşuz zaten. Daha sonra bir Osmanlı geleneği var. Bu geleneğin hiçbirinde böyle bir şey yok. Yani tabaasını idare ettiği kesimi zulüm yok. Mesela bu İngilizler, şu anki İngilizlerin aldığı metot, onlar Anglo-Amerikan perspektifinden tüm dinleri kuşatmaya çalışıyorlar. Biz İslam şemsiyesinden tüm dinleri ve mezhepleri hepsini kuşatmaya çalışmışız. Suriye sahasında da bunun olması lazım. Ben olacağına da inanıyorum. Biz de çalışacağız. Hocamla da Suriye'deki gruplarla da ekipler oluşturacağız. Kurulacak hükümetlere ve idareye de tesir edeceğiz. Bazılarıyla da ben görüşüyorum. Bazı arkadaşlarla da görüşüyorum. O tür bir hata yapılmayacak. Yapılırsa ilk önce biz karşısındayız. Çünkü insana zulüm edilemez. Hiçbir şekilde. Tabii buradaki hocamın bu liderliği ve önderliği çok önemli. Türkiye'de Alevi camiasında bazı lider ve önderler var ama onlar gördüğüm kadarıyla ayrıştırıcı, parçalayıcı bir takım hareketlerde bulunuyorlar. Ama hocamın yapmış olduğu hareket bütünleyici, tefrika çıkartmayan, herkesi toparlayan, buradaki hizmetlerine baktığımız zaman hiçbir mezhebi ayrılık gözetmeden herkese hizmet etmeye çalışıyor. Bir şeyi işaret ettiğimiz zaman hocam orası hiç önemli değil, oraya da hizmet ederiz diyor. Bu işte bir medeniyet. Bu medeniyetin Suriye'de de oluşması için hep beraber çalışacağız. Bakın sizin varlığınızı Türkiye'de çok insanlar bilmiyordu. Biz yaklaşık belli bir süreden beri bunları anlatmaya çalıştığımızda sizi Türkmen Alevileriyle karıştırıyordu. İdare de böyle karıştırıyordu. Demek ki kendi aramızda örgütlenip sivil toplum kuruluşları oluşturup çalışmamız lazım. Hocam bu işin en iyi temsilcilerinden birisi. Bu çalışmayı hep beraber yapacağız. Arkadaşlar da çok samimi. Gerek Beycan Bey, gerek İbrahim Bey. İnşallah böyle bir disiplinli, konuşmayı pür dikkat dinleyen, çıt çıkmayan, bu ne disiplin maşallah. Bu ne güzellik. Tebrik ediyorum hepinizi. Hep beraber çalışalım. Biz bir gönül ordusuyuz. Bir manevi orduyuz. Hocamın bahsettiği Armagedon geliyor. Hakikaten bizim karşımızda büyük oyunlar,
Büyük oyunlar hazırlanıyor. O oyunlara karşı uyanık ve diri duralım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Tabii orada yaşananlar bir Alevi türbesine saldırı oldu mesela. Bu bir provokatif hareketi gibi geliyor bana. Bu Alevi türbesine yapılan saldırının arkasından daha çok farklı şeyler bekleniyordu ama insanlarda bir sağduyu oldu. Tabii. Bununla ilgili hocam. Evet. Tabii yani şimdi bu tür provokasyonlara hep hazır olmalıyız ve biz müdahale etmeliyiz. Asıl işi bölmek isteyenler bunu yapmaya çalışacaktır. Birleştiriciler böyle bir şey yapmaz. Ya bu çok mühim bakın. 3 kişi bir şey yapıyor, bütün millete mal oluyor. Esad bir yönetim yaptı değil mi? Nereye mal oldu? Hiç onu tasvip etmeyenlere mal oluyor. Bunun karşısında olmamız gerekiyor. Bu tür yapılan, mesela bahsettiğiniz türbe, yapılan şey neyse, onun çalışmasını yapalım ve Suriye'ye gidelim. Bununla ilgili de orada çalışalım. Suriye'ye yakın zamanda herhalde bildiğim kadarıyla bir Gideceğiz. gideceksiniz. İnşallah biz bir heyet yapıyoruz. İnşallah içimizden arkadaşlar da oluşsun. Evet. Yani böyle Türkiye'yi temsil eden bir heyet yapalım. Sivil toplum kuruluşu heyeti yapalım. Her kesimden olsun. Hakkı söyleyen bir heyet olsun inşallah. Hocam konumuzun böyle hemen bağlantılı olduğu için söylüyorum. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 7 tane Alevi Araştırma Merkezi var, enstitüsü var. Üniversiteler bazında Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan. Bu merkezlerin çoğunu siz gezdiniz. Hatta Avrupa'daki Alevi yapılanmasıyla ilgili de çok ciddi çalışmalar yaptınız. Onu şöyle koyalım. Bir de burada gördüğünüz topluluğu şöyle koyalım. Arasındaki fark nedir? Ne gördünüz? Burada birlik ve beraberlik, muvahhid bir yapı gördüm. Anadolu Alevileri çok dağınık ve de çok derbederdir yani. Avrupa'daki durum nasıl gördünüz? Avrupa işler acısı. Avrupa'da Ali'siz bir Alevilik var. Hep beraber dolaştık. Hatırlarsanız. Evet. Tüm Avrupa'yı da dolaştık. Tüm yerleri dolaştık. Gördük ki yani Hazreti Ali'den hiç haber ses etmedikleri gibi inkar ediyorlar. Ve 3 tane eyalette de Ali'siz Alevilik din olarak kabul edilmiş Almanya'da ve yayılıyor. Evet, bir pagan mezhebine Ali'siz Aleviliği dayatmışlar. Sanki oradan geliyormuş gibi. Onlar hiçbiri buradan gitmemiş. Oradan geliyormuş gibi bir felsefik yapı da üzerine bina etmişler. Millet burada aydınlansın. Bazı bizim Alevi kesimi işte Suriye'de baş kesiyorlar. Alevileri öldürüyorlar. Sıra bize mi gelecek? Ben size söylüyorum Mehmet Güven olarak. Kaygılanmanıza gerek yok. Korkmanıza gerek yok. Ölümden ötesi başka bir şey olamaz, bunu bilin. Biz korkmuyoruz, çekinmiyoruz ve baş kesen insan öldürülerden de ricamız yok. Bunu yapıyorsa, buraya da gelecekse göreceği de vardır. Bunu bilsin. Bizim ilk önce Mevlana Ali'miz var, Allah'ımız var, Ehl-i Beytimiz var. Bir de devletimiz var. Ordularımız var. Gelen kim gelirse gelsin burada göreceğini de görecek. Biz birlik beraberlik olduktan sonra kimse bizi yenemez. Bizim burada amacımız, toplantımız Suriye'de olan katliamlar kınamak ve bunu kabul etmiyoruz ve bunu da tasvip etmiyoruz. Sünnisi olsun, Alevisi olsun, Şiisi kim öldürüyorsa hepsini kınıyoruz. Biz ayrıştırıcılık yapıyoruz. Ama en son olaylarda dediğim gibi rejimde çeşit çeşit mezheplerden bakan da var, milletvekili de var. Günah keçisi göstermiyorlar bu rejim ortakları. Burada günah keçisini Alevi Nusayrileri gösterdiler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunun karşısındayız ve biz bunu insanlık adına, Alevilik adına, Müslümanlık adına kınıyoruz. Seslediğim gibi bizim bakanlarımız oraya gidişiyle bir daha tekrarlıyorum. Biz de buradayız. Biz de burada varız dış güçlere karşı. Bakın çok iyi bir şey. Onun için buradan bakanlarımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan oradaki katliamları durdurulmasını, oraya yani bunları yapmamaları için bütün tedbirler almasını istiyoruz.
Hocam, Bizim temennimiz budur. Sizinle ilgili farklı düşünceler vardı. Mesela burada Esed yanlısı, Esed'i seven falan filan diye böyle anlatıyorlar. Şimdi bakın. Ama bir taraftan da Esed sizin başınıza $1 milyon ödül okuyordu. Siyonizme karşı diye böyle. Benim hakkımda Suriye rejimi, Suriye istihbaratı tarafından benim başıma $1 milyon para konmuş. Ki Mehmet Güven'i tarih 2017 Ocak ayında bu sosyal medyada yayıldı. Kim Mehmet Güven'i Suriye istihbaratına teslim ederse $1 milyon ödül konmuştur. Bakın size okuyayım. Suriye muhabereti tarafından Siyonizme verdikleri destek ve Suriye Arap davası ve Arap toplumunu ihanet içinde bulundukları gerekçesiyle aralarında Mehmet Güven sahte Mehdi müjdeşisi Suriye'deki silahlı muhaliflere, terör örgütlerine para transferi yapmakta, adlı şahısların da bulunduğu bazı Arap kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kişiler hakkında Suriye'ye sağ olarak teslim edilmeleri karşılığında 2017 Ocak ayında itibariyle kişi başına $1 milyon benim başıma ödül konulmuştu. Ben bir şey yapmadım. Bir şey de söylemedim. Sen kötü düşünüyorsan, asiysen Allah seni azil etmesi de bilir. Zalim olursan bu kürsüden her an düşebilirsin. Onun için gene demin dediğim gibi Mehmet Colani'ye iktidara geldiniz. Tamam ama zulüm yapmamak şartıyla. Gideni aratırmayacaksınız. Bu muhaliflere elin altında kim olursa olsun bu katliamı, bu ayrıştırıcılığı durdurmanızı istiyoruz. Durmazsanız siz bilirsiniz. Asilik yaptınız mı? Önceki rejim asilik ne yaptıysa, nasıl gittiyse siz de gitmeye mahkum olacaksınız. Kaygılı da değiliz. Rahat edin, evlerinizde rahat uyuyun. Ne diyor Melik Seyfi bin Zülyezen? Diyor, ey insanoğlu, zalimsen zulüm yapma, zulüm Allah'ın düşmanıdır. Allah bütün zalimleri de yok etmeye kadirdir. Allah'a bırakalım, Ehl-i Beyt'e bırakalım, her zaman için zalim yıkılmaya mahkumdur. قَلْ يَبِنَ آدَمَ اِنْكِنْدِكَ zalim la tuzlim لَاَنُّ الظُّلُمْ ضِدِّ الْاِلَهِ. Bitti. Bizim kimseden korkumuz yok. Antakya, Adana, işte acaba Suriyeliler katliam olacak. Bunu korkmanıza gerek yok. Aldırmayın. Gelecek olan korksun. Bunu bilin. Eğer komşumuz hayırdaysa biz de hayırdayız. Komşumuz şerdeyse biz de şerdeyiz. Onun için şimdi bütün dünya İslam alemine sesleniyorum. Gelen olan dış güçler İslam kelimesini, İslam alemini yok etmeye çalışmayacaklar. Alevidir, Sünnidir, Şiidir, Şiidir. Onun için gelmiyorlar. İslam'ı yok etmeye, İslam'ın her zaman dik durması ve bera yükselmesini istiyorsak birlik Sünnisiyle, Alevisiyle, Türküyle, Şiisiyle birlik, beraberlik zamanıdır. Ondan sonra türbeleri, Alevileri türbelerini yakıyorlar. Bu doğru değil, bu yanlış bir şeydir. Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi'nin türbesini yapıyorlar. Hazreti Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi dünyaya geldiği zaman, ne zaman gitti buradan? 346-86 yaşında türbesi şimdiki Halep'te. Peki bu adam acaba, bu Seyyid aleyhisselam, acaba İslam'a hizmet mi etti? İslam'a zarar mı verdi? Yok. İslam'a hizmet etti. Bunu herkes bilsin. Alevi'ye de hizmet etti. Sünni'ye de hizmet etti. Sadece durduğu şey İslam'ı yok etmeye kalkışan kişilere karşı durdu. Ondan sonra biliyorsun Hasan-ı Sabbah bu haşhaşilerin başıydı. Onu deşifre eden, onun yalanlarını çıkaran bu zattır. İslam için çalışmıştır. Bu türbeleri yapmakla herhangi bir yere varmazsınız. Günaha girersiniz. Böyle şeyler yapmayın. Bunlar bütün İslam aleminin milli değerleridir. Bunu herkes bilsin. Benim diyeceğim, bütün bu olanları kınıyoruz ve kabul etmiyoruz ve her zaman için zalimlerin karşısındayız. Bunu herkes bilsin. Ehl-i selam ve hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi hocam da güzel anlattı. Bir de
Artık savaş böyle silahtan çok algıyla oluyor hocam. Siz daha iyi bilirsiniz bir siyaset uzmanı olarak. Ben sizin birçok konferansınızda takip etme imkanı buldum. Türkiye'de tabii benim gördüğüm kadarıyla belki yanlış da olabilir ama özellikle Alevi toplumunun gençlerini illegal yasa dışı terör örgütlerinin yani eleman bulmak için arka bahçesi olarak böyle devşirme alanı olarak görüyorlar. Öyle bir algı oluşturulmuş. Şimdi tabii Alevi toplumunun gençlerine devletçi, milletçi, devletini sev, milletini sev, vatanına sahip çık, Atatürkçü ol, dinine imanına sahip çık böyle çağrısında bulunan Mehmet Hoca'ya da tutuyorlar. İşte Siyonizme hizmet ediyor, devlete hizmet ediyor diye hedef göstermeye çalışıyorlar. Şimdi aslında kendilerince de bu yaptıkları hani doğrunun Mehmet Hoca olduğu, yanlışın kendileri olduğunun da bir göstergesi. Şimdi bu algı çalışmaları ile ilgili ya da böylesi çağrılarla ilgili bir siyaset uzmanı olarak neler söyleyeceksiniz? Olması gereken ya da gençlerimize tavsiyeleriniz neler olacak? Bununla ilgili birkaç bir şey istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençler bugün dünyada büyük bir sıkıntı var. Büyük proje bütün insanları dinden uzaklaştırmak. Avrupa bunda muvaffak oldu. Dinden uzaklaştılar. Dinin kültürünü din olarak kabul ediyorlar. Dinin kültürünü. Amerika'da yavaş yavaş bu hadisede ilerliyor ve Müslümanları da İslam'dan uzaklaştırıp İslam'ın kültürünü din kabul ettirmek istiyorlar. Ve de bu vesileyle büyük ekonomik sistem, finansal sistem, büyük siyaset sistemi Müslümanların aleyhine çalışıyor. Müslümanların bütün her şeyini elinden alıyor ve onları liberalleştiriyor ve dinsizleştirmeye doğru götürüyor. Bunu Avrupa'daki Alevi gençlerde gördük. Hızlı bir şekilde bozuluyorlar ve asıllarından uzaklaşıyorlar. Burada da gençlerimize hocamın çok güzel spor vasıtasıyla, kültür vasıtasıyla güzel bir çalışması var. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Devletimize, milletimize faydalı olan bu çalışmaları arttırmak lazım. Yoksa gençler eğer bir istismar kapısı bulunmuşsa terörizme doğru yönlendiriliyor. Maalesef daha çok Alevi gençler üzerinde bunu çalışıyorlar. Bu çalışmanın önüne hep beraber geçelim. Hep beraber çalışalım. Herkes kendi dinini ve inancını iyi yaşasın ve iyi anlasın. Bütün mesele bu. Kimse ona da bir şeyi dikte etmesin. Biz hocamla da sohbetlerimizde feyiz alırız, bir şeyi dikte etmeyiz. O da bize etmez. Anadolu'da dolaştığımız Türkmen Alevilerine de çalışmalarını yaparken hiçbir şeyi onlara dayatmayız. Onlar kendi kendilerine bu işi halletmeliler. Sadece rehber olmaya çalışırız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah aleyhi veliyullah. Yani bu esaslar üstünde muhabbetle kucaklaşacağız. Sayın Hocam, önce şunu arayayım. Burada gördüğünüz Sayın Hocam'la yaptığınız istişareler nezdinde bu bölgedeki insanın sorunları, Suriye'deki Alevilerin sorunlarıyla ilgili bundan sonraki süreçte ben de mensubu olmaktan gurur duydum. USP'um olarak neler yapılacak, ne yapmayı planlıyorsunuz, öngörüler bundan sonraki süreçte nasıl bir süreç işleyecek? Hocamla istişareleriniz nasıl sürecek? Bununla ilgili böyle kısa bir bilgilendirme alsın. Sosyal ve kültürel diplomasi diyoruz bunun ismine. Devletler ve idareler birbirleriyle birçok konuda çalışıyorlar. Ama sosyal ve kültürel diplomasi genelde eksik oluyor. Bunu da inşallah Suriye halkıyla Türkiye halkı arasında projeler, birçok çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda Güven Hocam, Mehmet Hocam'la beraber bu projeleri planlayacağız. Ve ülkenin çeşitli sivil toplum kuruluşu liderleri ve ekipleriyle de bunları konuşacağız. Şu anda Suriye'de de yapılacak devletimizin yapacağı hizmetlerin içinde olmaya gayret edeceğiz. Sizin içinizden de ehliyetli insanları bu işlerde görevlendirmek için gayret edeceğiz. İnşallah şu anda yeni başlayan bir şey var. Bunun içerisinde hep beraber olmalıyız. Uzaktan bakıp tenkitten ziyade içine girip
hep beraber fiiliyatın içerisinde olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bugün anladığım kadarıyla şu ekrandan kaç tane dediniz? Zoom'dan yaklaşık 400-450 aile Avrupa'nın farklı noktalarından, Türkiye içerisinde de Amerika'dan da var. Bizleri şu anda canlı olarak dinliyorlar, izliyorlar hocam. Evet. Bu dünyanın her yerinden bağlanmış. Gruplara da selam olsun. Allah mücadelenizde muvaffak eylesin. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Siz de oradan bize dua edin bu çalışmalarımız için. Hep beraber. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi Armagedon kapısı açıldı. Armagedon sahasına gidiyoruz. Bütün dünya güçlerini uyarıyorum ve söylüyorum. Gidin buradan. Yoksa bir daha buradan çıkamayacaksınız. Ve bu olayın cereyan etmesi an meselesi. Ve Müslümanlar muzaffere kavuşacaktır. Ve İslam dini bütün dünyaya hükmedecek. Bunu herkes bilsin. Bunu da söylüyoruz. Biz kimseye düşmanlık yapmıyoruz. Kimseye de kin beslemeyiz. Biz herkesi kucaklarız. Biz de bu vatan çocuklar olarak, Alevi olarak Müslümanız, İslam'ın ödüyüz ve ben Mevlana'nın adamıyım.